Suç soruşturmaları dünyasında iki ya da daha fazla suç benzer özelliklere sahip olduğunda uzmanlar genellikle bunları bir serinin parçası olarak ilişkilendirir. Seri suçluları tespit etmek ve yakalamak yıllar alabilir. Suçluların çoğu çocukken şiddet ve istismara maruz kalmıştır ve bazılarında çeşitli derecelerde akıl hastalığı vardır. Bununla birlikte eylemlerinin farkındadırlar. Bu insanlar dış dünyaya genellikle son derece normal görünürler. Öyle ki çevrelerindeki insanlar acımasız bir katille karşı karşıya olduklarını bile fark etmezler. ABD deniz piyadelerinde görev yapmış, dış görünüşüyle mütevazi bir genç adam olan Rosendo Rodriguez'in durumu da böyleydi. Onu şahsen tanıyan ve duruşmasında ifade veren tanıklar, onu dost canlısı, sorumluluk sahibi ve karıncayı bile incitmeyecek kadar iyi kalpli bir adam olarak tanımladılar. Ancak iki genç kadının canını vahşice aldığı ve cesetlerini özellikle abartılı ve alışılmadık bir şekilde ortadan kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Bu tüyler ürpertici öykü 13 Eylül 2005'te Teksas'ın Lubbock kentinin dış mahallelerinde başladı. Yerel bir çöp sahasında rutin görevlerini yerine getiren bir belediye çalışanı, tipik renkli çöplerin arasında alışılmadık bir nesne fark etti. Tuhaf bir şekilde sağlam ve hacimli görünen büyük siyah bir bavul merak uyandırdı. Belki değerli bir şey bulurum umuduyla bavulu açtı. Fermuarı açtığında gördüğü ilk şey manikürlü bir kadın eliydi. İlk başta bunun bir bebek ya da manken değil de gerçek bir insan bedeni olduğuna inanamadı. Bavulu tamamen açtığında dizlerini göğsüne çekmiş, kollarını boynunda kavuşturmuş genç bir kadının çıplak bedeniyle karşılaştı. İşçi, tüyler ürpertici valizi getiren çöp kamyonunu derhal durdurdu ve polisi aradı. Çöp sahası hızla kordon altına alındı ve kamyon ile içindekiler detaylı bir şekilde incelendi. Büyük bir şehir çöplüğünde herhangi bir ipucu bulmak neredeyse imkansızdı. Ancak müfettişler en azından kadının kimliği ve bu hale nasıl geldiğine dair ipuçlarını ortaya çıkarmayı umuyorlardı. Bavulda herhangi bir kimlik ya da kişisel bir eşya bulunamadı. Vücudundaki tek ayırt edici özellik bacağında bulunan ve üzerinde Summer yazan küçük bir dövmeydi. Adli tabipler şimdi ölüm nedenini belirleme göreviyle karşı karşıya kalırken adli tıp uzmanlarının kurbanın kimliğini tespit etmesi ve katilin izini sürmesi gerekiyordu. Yapılan otopside kadın hayattayken cinsel şiddet izleri de dahil olmak üzere çok sayıda yaralanma tespit edildi. Ancak ölüm nedeni pozisyonel boğulma olarak belirlendi. Bavula yerleştirildiğinde hala hayattaydı ancak dar alan nedeniyle boğulmuştu. Cesedi bulunduğunda yaklaşık bir gün önce ölmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal veri tabanına yüklenen parmak izi analizinde kurbanın 29 yaşındaki Summer Lee Baldwin olduğu tespit edilmiştir. 1976'da Washington'da doğan Summer Baldwin, tatlı, nazik ve açık doğasıyla tanınıyordu. Canlı bir kişiliğe ve birçok arkadaşa sahip parlak bir öğrenciydi. Oyunculuk kariyeri hayal eden Summer'ın hayatı için büyük hedefleri vardı. Liseden mezun olduktan sonra devlet üniversitesine kaydoldu. Ancak üniversite eğitimi onun için zordu. Arkadaşları manzara değişikliği ve fırsatlar için onu Teksas'a davet etti. Summer, hayatına temiz bir sayfa açmayı umarak ailesinin desteğiyle Lubbock'e taşındı. Summer'ın hayatının ne zaman kötüye gittiği bilinmiyor. Ancak ailesinden yardım almadan yavaş yavaş alkol ve yasa dışı uyuşturucu bağımlısı oldu. Zamanla bağımlılığı daha da kötüleşerek iş kaybına ve sabıka kaydı olan kişilerle bağlantı kurmasına yol açtı. Oyunculuk hayalleri yıkıldı ve sonunda kendini desteklemek için eskort olarak çalışmaya başladı. Kızlarının sorunlarından habersiz olan Summer'ın ailesi onun başarılı bir hayat sürdüğünü düşünüyordu. Eylül 2005'te polis onlara kızlarının trajik ölümünü haber verdiğinde yıkılmışlardı. Summer'ın arkadaşları ve takıldığı yerler hakkında verdikleri bilgiler sınırlıydı. Özellikle ölümünden birkaç ay önce Summer, önemli bir federal sahtecilik davasında kilit bir tanıktı. Bu durum, cinayetin bir suç çetesi tarafından işlenmiş olabileceğini düşündürdü ve FBI'nin dikkatini çekerek soruşturmayı özel bir incelemeye, soruşturmayı ve ilk şüphelileri incelemeye aldı. Polis tarafından sorgulanmak üzere çağrılan ilk kişi, merhum Summer Baldwin'in en yakın arkadaşı Rebecca'ydı. Rebecca, Summer'ın mesleğine ışık tuttu ve birkaç erkek arkadaşından bahsetti. Bunlardan biri agresif davranıyor, sık sık ona el kaldırıyor ve ayrıldıktan sonra onu ısrarla takip ediyordu. Bu adam davanın ilk şüphelisi oldu.
Summer'ın eski erkek arkadaşı aynı gün gözaltına alınarak karakola getirildi. Ancak olayla ilgisi olduğunu kesin bir dille reddetti. Dahası ölüm haberine gerçekten şaşırmış ve üzülmüş görünüyordu. Sağlam bir mazereti vardı. Trajediden önceki gece bir barda sarhoşken kavgaya karışmış ve geceyi başka bir baş belasıyla birlikte bir hücrede geçirmişti. Sonuç olarak polis ilk ve tek şüpheliyi serbest bırakmak zorunda kaldı. Maktulün bir başka arkadaşı ve deyim yerindeyse iş arkadaşı soruşturmaya çok daha önemli bilgiler sağladı. Marjorie adlı kadına göre Summer'ı cinayetten önceki akşam görmüş ve hatta birkaç kelime bile konuşmuşlardı. Bir marketin otoparkında 11 Eylül günü tanışmışlar. Marjorie, kırmızı bir minibüsün dükkana yanaştığını ve içinden Latin görünümlü genç ve fit bir adamın inerek muhtemelen alışveriş yapmak üzere içeri girdiğini anlattı. Bu sırada arkadaşını gören Summer, onu selamlamak için yolcu tarafından dışarı çıktı. Marjorie'ye adamın son günlerde ikinci kez görüştüğü müşterisi olduğunu söyledi. Adam dükkandan çıktıktan sonra direksiyona geçti ve Summer aceleyle minibüse geri bindi. Marjorie daha sonra işine devam etti ve minibüsün hangi yöne gittiğini görmediği gibi çiftin nerede buluşmayı planladığını da bilmiyordu. Adamı daha önce hiç görmediğini ve buralı olmadığını tahmin ettiğini de eklemiştir. Dışarının karanlık olması ve adamı net olarak görememesi nedeniyle yapabildiği tek tanım adamın bir asker gibi çok kısa saçlı olduğuydu. Genç bir kadının tabutu haline gelen bavul oldukça tuhaf görünüyordu. Dışarıdan bakıldığında çöp ve atıklarla lekelenmişti. Ancak yıpranmamıştı ve tekerlekleri yeni görünüyordu. İçindeki tüm etiketler mükemmel durumdaydı ve astar sanki yepyeni bir ürünmüş gibi görünüyordu. Dahası fiyat etiketinin plastik eklentisi bile sağlamdı. Bu da bavulu satın alan kişinin onu çıkarmadığını gösteriyordu. Bu markaya ait valizlerin şehir genelinde onlarca mağazada satıldığı ancak bu büyük modelin sadece 2 mağazada bulunduğu tespit edildi. Mükemmel şekilde korunmuş barkod sayesinde korkunç keşiften bir gün önce kızın en son canlı olarak görüldüğü aynı bölgedeki bir Walmart mağazasında bir çift aynı valizin satıldığı keşfedildi. İlk alışverişin öğleden sonra, ikincisinin ise sabah saat 2 sularında yapılmış olması oldukça garip ve şüphe uyandırıcıydı. Polis memurları hemen oraya giderek mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini talep etti. Görüntüleri incelediklerinde ilk bavulun yaşlı bir çift tarafından satın alındığını gördüler. Bu kişiler başlangıçta şüpheli değildi. Ancak yerleri tespit edildi ve bavulu göstererek bir tatil gezisi için aldıklarını açıkladılar. Ancak ikinci bavul, Latin kökenli, atletik yapılı ve asker saçı gibi çok kısa saçlı genç bir adam tarafından satın alınmıştı. Bu kişinin süpermarketin otoparkında ölen kızla birlikte gören tanığın bahsettiği kişi olduğuna dair şüpheler ortaya çıkmıştı. Üstelik adam kasadan bir çift tek kullanımlık eldiven de satın almıştı. Mağazanın otoparkına yerleştirilen dış güvenlik kameraları daha fazla bilgi sağladı. Kameralar adamın elinde bavulla çıktığını ve bavulu kırmızı bir minibüse yüklediğini gösteriyordu. Çok sayıda tesadüf polisin adamı bulduğuna inanmasına yol açtı ve geriye kalan tek şey adamın kimliğini tespit etmek, yerini belirlemek ve sorgulamak için onu getirmekti. Bu gizemli adam son derece temkinliydi. Herhangi bir kişisel bilgi bırakmamak için kart yerine nakit para kullanıyordu. Ancak park yerindeki güvenlik kameralarını hesaba katmamıştı. Bu kameralar aracın plakasını mükemmel bir şekilde yakalamıştı. Polis kısa sürede aracın ABD Deniz Piyadeleri yedek subayı Rosendo Rodriguez adına kiralık olduğunu tespit etti. Rodriguez'in sabıka kaydı yoktu ve daha önce polisin dikkatini çekmemişti. Eğitim için birliğiyle birlikte birkaç günlüğüne Lubbock'teydi. Rodriguez'i bulmak biraz zor oldu çünkü birliğinin kaldığı otelde değildi. Ancak polis Rodriguez'in bilgilerine ulaşmış ve başka bir otelin ATM'sinden yüklü miktarda nakit para çekmiş ve bu paranın muhtemelen bavul ve eldivenlerin parasını ödemek için kullanıldığını tespit etmişti. Rodriguez, ATM'yi kullandığı otelde kalmamıştı. Bunun yerine Rosendo'nun tarifine uyan Thomas Rodriguez adında biri 11 Eylül'de farklı bir otele giriş yapmıştı. Bilinmeyen nedenlerle farklı bir isim kullanan aynı kişi olduğu ortaya çıktı. Rodriguez'in kiraladığı ve çoktan çıkış yaptığı otel odası henüz temizlenmemişti ve bu da çok önemli kanıtlar sunuyordu. Halıda, yatakta ve duvarlarda kurumuş kana benzeyen kahverengi lekeler ve sıçramalar vardı. Yatağın yanında yeni bir bavula ait bir etiket bulundu ve çöp kutusunda kullanılmış doğum kontrol hapları ve tek kullanımlık eldivenler vardı.
Adli analizler odadaki kurumuş kanın Summer'a ait olduğunu doğruladı ve doğum kontrol hapları ile eldivenlerdeki DNA hem Summer hem de Rodriguez'le eşleşti. Katili bulduklarına şüphe yoktu ama o zamana kadar Rodriguez şehri çoktan terk etmişti. Bununla birlikte gerekli tüm bilgilerle izini sürmek çok kolaydı. Rosendo Rodriguez, 26 Mart 1980'de Wichita Falls, Texas'ta Meksikalı göçmenlerden oluşan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Raporlar, erken çocukluk döneminde şiddet ve sert muameleye maruz kaldığını göstermektedir. Otoriter ve agresif olarak tanımlanan babası, alkolizmle mücadele etmiş ve sık sık karısını ve çocuklarını istismar etmiştir. Çocukluğu boyunca Rosendo da saldırganlık göstermiş, sık sık okulda kavgalara karışmıştır. Ancak yaşı ilerledikçe öfkesini kontrol etmeyi öğrenmişti. Liseden sonra Texas Tech Üniversitesi'ne gitti ve ailesinden uzaklaştı. Bağımsız olarak yaşarken ABD deniz piyadelerinde hizmet etmeye karar vermeden önce bir pizzacıda kurye olarak ve bir ofis memuru olarak çeşitli işlerde çalıştı. Ordudaki meslektaşları Rodriguez'i sessiz, dengeli, disiplinli ve sorumluluk sahibi biri olarak tanımlıyordu. İyi bir arkadaş, her zaman yardıma hazır, iyi eğitimli ve fiziksel olarak çekici görülüyordu. Bu da onu kadınlar arasında popüler yapıyordu. Rodriguez 15 Eylül'de San Antonio'daki evinde tutuklandı. Polis geldiğinde sakindi ve görünüşe göre durumun ciddiyetinin farkında değildi. Arama sırasında güvenlik kameralarına yakalanan bavulu satın alırken giydiği kıyafetle eşleşen çizgili bir gömlek ve şort bulundu. Ayrıca dizüstü bilgisayarı ve cep telefonuna el konuldu. Sorgulamalar sonrasında Rodriguez'in ifadesi alındı. Rosendo ilk birkaç hafta sessiz kaldı ve Summer Baldwin cinayetine karıştığını reddetti. Ancak aleyhindeki kanıtlar çok fazlaydı. Bu nedenle avukatının tavsiyesine uyarak adli tıp uzmanları tarafından oluşturulan senaryodan önemli ölçüde farklı olan kendi olay versiyonuyla ifade vermeye başladı. Rodriguez ifadesine yanlışlıkla asker arkadaşlarından ayrı bir otelde yer ayırttığını açıklayarak başladı. Sadece kalmaları gereken otel zincirinin adını biliyordu. Rastgele bir otel seçti ve ancak giriş yaptıktan sonra diğerlerinin farklı bir yerde olduğunu fark etti. Askeri liderlik bunun gerekli olmadığını belirttiği için yer değiştirmemeyi tercih etmişti. Neden farklı bir isimle kayıt yaptırdığını açıklayamamıştı. Rodriguez 10 Eylül sabahı şehirde rahatça dolaşmak için bir minibüs kiraladı. O akşam Summer Baldwin ile tesadüfen karşılaştığını iddia etti. Ona göre yol kenarındaki bir bankta oturan sarışın bir kadın görmüş ve ağlıyormuş gibi elleriyle yüzünü kapatmış, merak ve endişe içinde kadının iyi olup olmadığını ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmek için durmuştu. Bir sohbet başlattılar. Kadın sakinleşti ve sonra otel odasına gittiler. Orada biraz konuştular ve içtiler ama yakınlaşmadılar. Ertesi sabah Rosendo onu evine bıraktı ama akşam buluşmak üzere sözleştiler. Akşam 9 civarında onu aynı yerden aldı ve Summer'ın arkadaşı Marjorie'yi gördüğü bir süpermarkete gittiler. Daha sonra otele döndüler ve Rodriguez aralarında rızaya dayalı bir yakınlaşma olduğunu söyledi. Ancak daha sonra Rodriguez, Summer'ın saldırganlaştığını ve para talep ettiğini, bunun da kendisini şaşırttığını çünkü bir tele kızla birlikte olduğunu fark etmediğini söyledi. Reddettiğinde iddiaya göre çantasından bir bıçak çıkardı ve onu tehdit etmeye başladı. Summer'ı etkisiz hale getirmiş ve yüzüne yumruk atarak burnunun kanamasına neden olmuş, Rodriguez ona zarar verme niyetinde olmadığını, nefsi müdafaa amacıyla hareket ettiğini iddia ediyordu. Birkaç dakika sonra Summer yatağa yığıldı ve ağzından köpükler saçarak kasıldı. Ona yardım etmeye çalıştığını ancak yüzündeki kan ve köpük nedeniyle ağızdan ağza resüsitasyon yapmaktan kaçındığını belirtti. Summer yaklaşık 1 dakika sonra nefes almayı bıraktı ve Rodriguez onun öldüğünü anladığında paniğe kapıldı. En yakın mağazaya gidip bir bavul ve eldiven aldı ve otele döndü. Cesedi bavula koydu ve ertesi sabah çöp sahasına götürüleceğini bilerek çöp konteynerine attı. Daha sonra otelden ayrılmış, kiralık arabayı iade etmiş ve hiçbir şey olmamış gibi San Antonio'daki evine gitmiştir. Müfettişler Rosendo Rodriguez'in yalan söylediğini hemen fark ettiler. Çünkü hikayesinde çok sayıda tutarsızlık vardı. Örneğin suç gecesi Summer ile otoparkta buluşan Marjorie, Summer'ın kendisine adamın daha önce ücretli bir görüşme yaptıkları bir müşterisi olduğunu açıkça söylediğini iddia etti. Rodriguez aralarındaki her şeyin rızaya dayalı olduğunu iddia ediyor. Ancak Summer'ın vücudundaki kanıtlar ondan faydalanıldığını gösteriyor.
İlk gecelerinin gerçekten de rızaya dayalı olması muhtemeldir. Bu yüzden Summer onunla tekrar buluşmayı kabul etmiştir. Dahası Rodriguez, Summer'ı sakinleştirmek için yüzüne sadece bir kez vurduğunu ancak Summer'ın nöbet geçirerek öldüğünü iddia etmişti. Ancak yapılan otopside Summer'ın kafasında ve vücudunda olay gecesine ait 30 kadar taze morluk ve birkaç bıçak yarası tespit edilmişti. Ayrıca Rodriguez kızı bavula koyduğunda kız hayattaydı ve bu da Rodriguez'in kızın zaten ölü olduğu iddiasıyla çelişiyordu. Rodriguez'in evinde yapılan bir soruşturma sırasında polis dizüstü bilgisayarına el koydu. Arama geçmişi incelendiğinde rahatsız edici bir örüntü ortaya çıktı. Rodriguez tutuklanmasından önceki 3 gün boyunca Summer adında bir kızı aktif olarak aramış, devam eden bir arama olup olmadığına ve cesedinin bir çöplükte bulunup bulunmadığına dikkat etmiştir. İlginç bir şekilde Rodriguez, 1,5 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Joanna Catherine Rogers'ı da sık sık aramıştı. Yetkililer Rodriguez'e Joanna'nın akıbeti hakkında bilgi karşılığında ceza indirimi içeren ve ölüm cezasından kaçınan bir anlaşma teklif ettiğinde Rodriguez gönülsüzce kabul etti ve hikayesini anlattı. Nisan 2004'ün sonlarında bir lise öğrencisi olan Joanna ile tanıştı. Birkaç görüşmeden sonra 4 Mayıs'ta otel odasına gittiler. Para konusunda çıkan bir tartışma ve tecavüz davası tehdidinin ardından Rodriguez paniğe kapılıp Joanna'yı susturmak için ağzını kapatınca durum trajik bir hal aldı ve istemeden de olsa ölümüne neden oldu. Cesetten kurtulmak için çaresizce bir girişimde bulunan Rodriguez, cesedi kendi bavuluna koyarak bir çöp konteynerine attı. Bu yöntem 1,5 yıl sonra Summer'ın cesedinin atılmasıyla benzerlik gösteriyordu. Rodriguez başlangıçta bu eylemleri itiraf etti. Ancak daha sonra baskı altında olduğunu iddia ederek ifadesini geri aldı. Davayı güçlendirmek için Joanna'nın cesedinin bulunması gerektiğini fark eden polis, şehir çöplüğünde geniş çaplı bir arama başlattı. Bir yıldan uzun bir süre sonra mucizevi bir şekilde Joanna'nın kalıntılarını içeren bir bavul buldular. Ağır çürümeye rağmen DNA testi kalıntıların kimliğini doğruladı. Bu kanıtlar yetkililerin Rodriguez'i seri suçlu olarak suçlamasına ve benzer iğrenç suçları tutarlı bir yöntemle işlemesine olanak sağladı. Delillerin çokluğuna ve işlediği suçların ağırlığına rağmen sanık Rosendo Rodriguez son ana kadar ölüm cezasından kaçınmayı umdu ve şartlı tahliye olasılığı olan bir ömür boyu hapis cezası almayı bekledi. Ancak mahkeme aksi yönde karar vermişti. Belirleyici faktör, Summer Baldwin'in trajik ölümü sırasında 3 aylık hamile olmasıydı. Bu ağırlaştırıcı faktör belirleyici oldu ve mahkeme Rodriguez'i 1. derece cinayetten suçlu bularak zehirli iğne ile idama mahkum etti. Rodriguez ve avukatları, müfettişlerin hatalarını ve suistimallerini gerekçe göstererek çok sayıda temiz başvurusunda bulundu. Ancak hepsi reddedildi. Rodriguez, cezaevinde infazı beklerken ceza adaleti ve politikaları konularında kendi bloğunu bile tuttu. 27 Mart 2018'de işlediği iğrenç suçlardan hüküm giymesinden yaklaşık 10 yıl sonra Rosendo Rodriguez nihayet idam edildi. Bu olay 38. doğum gününden bir gün sonra gerçekleşti. Ölüm cezası Teksas'taki Huntsville hapishanesinde gerçekleştirildi. Bu infaz 2018 yılında Teksas'ta gerçekleştirilen 4. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 7. infaz oldu. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.